Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi e-ticarete girerken belli başlı bazı platformları tercih ediyoruz. İşte kimimiz pazar yerlerinde satış yapıyor, kimimiz e-ticaret sitelerinde satış yapıyor. Daha önce bununla ilgili e-ticaret sitesi mi, pazar yerleri mi diye bir video çekmiştik. Orada onların dezavantajlarından ve avantajlarından bahsetmiştik. O videodan da fikir edinebilirsiniz hangisiyle yola başlayacağınızla ilgili. Ama nerede satış yaparsanız yapın, ister pazar yerlerinde, ister başka platformlarda her şekilde bir e-ticaret sitesi edinmek sizin markanız adına çok ciddi bir imaj oluşturacaktır. Hem müşterilerinizin güvenini kazanabilirsiniz, hem bütün satışlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz, hem de markanızın nasıl bir yol ilerlediğini, işte nasıl müşterileri olduğunu, nasıl bir kitleye hitap ettiğini oradan çok kolay bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama e-ticaret sitesi kurarken belli başlı dikkat etmeniz gereken çok böyle hassas konular var. Eğer sizin yazılımla ilgili bir geçmişiniz yoksa, deneyiminiz yoksa bir e-ticaret sitesi kurarken eğer bir hazır altyapıda kullanmıyorsanız bir yazılımcıyla anlaşmanız gerekecek. Bu da size ekstra bir masraf oluşturacak. Ayrıca alan adı, hosting, İşte SSL sertifikası gibi ekstra maliyetleriniz de çıkacak. O yüzden e-ticaret yaparken kullanabileceğiniz belli başlı hazır altyapılar var. Bu hazır altyapılar sayesinde direkt o şeyle anlaşıp, platformla anlaşıp e-ticaret sitenizi kurup sadece ürünlerinizi yükleyip kalan hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ve haliyle çok kısa bir zamanda web sitenizi oluşturup müşterilerinize ürünlerinizi satmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda bu hazır altyapılar sayesinde kendinize bir tema oluşturabiliyorsunuz. Kendinize özel bir ürünlerinizi sergilediğiniz mağazanız oluyor aslında. Dijital bir mağazanız oluyor. Pazar yerleriyle anlaşabiliyorsunuz. Ondan sonra e-fatura gibi entegrasyonlardan yararlanabiliyorsunuz. Yani haliyle bundan çok fazla korkmaya gerek yok. Sadece bu hazır altyapıları araştırıp hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek gerekiyor. Bu hazır altyapılardan örnek vermek gerekirse mesela Shopify, Shopier, iKAS, Ideasoft, Digimax gibi çeşitli örnekleri var. Bunları araştırdığınızda zaten bulabilirsiniz. Ama e-ticaret sitesi kurarken bu hazır altyapıların içerisinde de kendiniz eğer hazırlıyorsanız veya bir yazılım ekibiyle çalışıyorsanız da dikkat etmeniz gereken belli başlı mevzulardan ilki site hızı. Şimdi müşteriniz için de sizin için de o siteye girildiğinde ürünlerin tık 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 hızlı açılması, işte bütün satış işlemlerinin ya da bütün o ürünlerin, kategorilerin görünmesi, her şeyin çok seri bir şekilde halledilmesi müşterinin gözünde sizi çok daha artı bir pozisyonda tutuyor. Bunun şöyle de bir artısı var. Müşteri sizin sitenize girdiğinde bütün ürünlere, bütün kategorilere, bütün erişebileceği, erişmek istediği her şeye çok hızlı eriştiğinde sizin satışlarınız da artmaya başlıyor. Çünkü müşteriniz iyi bir kullanıcı deneyimi edinmeye başlıyor. Herhangi bir altyapı seçerken de, herhangi bir yazılım hazırlarken de bir IT ekibiniz varsa da onlara ilk sormanız gereken şey site hızı. Bir diğer konumuz e-ticaret sitesi açmak isteyen veya e-ticaret sitesi açan kişilerden en çok duyduğumuz şikayetlerden bir tanesi karmaşık bir arayüz. Şimdi karmaşık bir arayüzün aslında site hızından çok da bir farkı yok. Kullanıcı oraya girdiğinde sade bir platform görmek istiyor. İşte ürünlerin böyle çok daha göze hitap eden, çok daha kolay bulunabilir bir şekilde olmasını istiyor. Çünkü aradığı, ihtiyacı olan şeyi farklı yerlerde bulmaktansa hepsini bir kategoride, hepsini belli bir görsel düzende, hepsini belli renklerde bulmak müşterinin çok daha işine yarıyor. Direkt aradığı şeyi bulup sepete gidip alış işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve haliyle bu çok kısa bir zaman aldığı için müşteri bir sonraki evrede de ilk sizi tercih ediyor. Kafasını olabildiğince az karıştırmanız gerekiyor müşterinin. Müşteri sizin sitenize girdiğinde hemen seri bir şekilde siteniz hızlı, arayüzünüz çok temiz, her şeye hızlı bir şekilde erişip sepete gidecek ve artık size para kazandırmaya başlayacak. Bir diğer konumuz bizim Reels'larda da çok bahsettiğimiz, işte içeriklerimize çok fazla adını geçirdiğimiz mobile uyumlu, yani responsive, mobile uyumlu bir web sitesi hazırlamak. Kullanıcıların %70-80'i artık mobilden alışveriş yapıyor. O yüzden eğer kendinizi bir masaüstü bir bilgisayara hazırlıyorsanız, web siteniz daha doğrusu kendiniz değil de yani masaüstü bir bilgisayara göre hazırlıyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz. Çünkü müşterinizin aslında neredeyse %70-80'ini bir yerde kaybetmiş oluyorsunuz. Saydığım altyapılardan zaten başka bir videoda detaylı bir şekilde bahsedeceğiz hangisinin ne gibi özellikleri var diye. Ama şu an mesela iKAS'tan bahsetmek gerekirse iKAS'ta zaten siz hali hazırda bir masaüstü web sitesi hazırlarken
sistem otomatik olarak size mobil web sitesi hazırlıyor ve haliyle siz bütün işlemlerinizi seri bir şekilde halledebiliyorsunuz. O yüzden herhangi bir altyapı seçerken de bu özelliğinin içerisinde zaten var olup olmadığına da özen gösterin. Bu bizim e-ticaret sitesi açarken dikkat edilmesi gerekenler part 1 videomuzdu. Bir sonraki videoda diğer özelliklerine de bahsedeceğiz. İşte güvenlik, ödeme yöntemleri vesaire gibi pek çok özellik var. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin, artık tekrar unutmayın demeyeyim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere. Yurt dışında satmak zor diye düşünülür. Biz onu kolaylaştırıyoruz. Sanki yurt dışında satışı, yurt içinde satış gibi bütün o satış sonrası aşamaları kolaylaştırıyoruz.